Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Son videoyu paylaşalı bayağı bir zaman oldu. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Süreci paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızda anlatımımızı da biraz daha kısa tutmak istiyoruz. Detaylardan ziyade sürecin tamamını eksiksiz gösterip kendi projenizi planlarken sizlere bir referans noktası oluşturmayı ümit ediyoruz. Hatırlarsanız son videoda toprak altı ısı yalıtımını tamamlamıştık. Bu videoda da bina temel drenajını nasıl yaptığımızı paylaşacağız. Her zamanki gibi maliyetleri de ilerleyen dakikalarda bulabilirsiniz. İyi seyirler. Bu uygulamayı kısaca anlatmak gerekirse ısı yalıtımının üzerine drenaj levhalarını sererek başladık. Kesintisiz bir yapı olması için levhaları köşelerde döndük, düz yerlerde üst üste bindirdik. Sonrasında geniş ölçekte geotekstil keçe serdik. Keçenin üzerine drenaj borusunu teraziye alabilmek için ince bir mıcır tabakası oluşturduk. Boruyu bunun üzerine uyguladık. Burada %1 eğim olacak şekilde bir yapı kurmaya dikkat ettik. Ardından borunun üzerine tekrar kalın bir mıcır tabakasıyla kapladık. Kenarlarda kalan keçeyi de bunun üzerine katlayarak bir bohçalama yapıp filtre tabakası oluşturmaya çalıştık. Binanın arka tarafındaki boşluk çok fazla büyük olduğu için burada mıcırın arkasına OSB'den bir bariyer oluşturup iç tarafını mıcır, arka tarafını direkt toprakla kapattık. Yine binanın arka tarafı 4 metre gibi bir yükseklikte olduğu için hem temel seviyesinde hem de toprak seviyesinde olmak üzere iki ayrı drenaj hattı uyguladık. Bu süreçte edindiğimiz tecrübeye dayalı olarak sizinle paylaşabileceğim önemli birkaç bilgi. Birincisi, drenaj borunuz ne kadar eksiz olursa o kadar sağlıklı oluyor. Yine borunuzun çapı ne kadar büyük olursa ileriye dönük uzun vadede tıkanması vesaire gibi sorunlarla uğraşmamak adına önemli oluyor. 125'lik ya da 150'lik borular tercih edebilirsiniz burada. Biz 150'lik boru kullandık. Piyasada direkt borunun etrafında keçenin olduğu örnekler de var. Ancak milli toprağa sahip bir zemindeyseniz kısa sürede bu keçenin etrafındaki yapı tıkanıp yine drenajınızın uzun ömürde çalışmasını engellemiş oluyor. Bizim zorlandığımız bir diğer konu binanın atık su ve bunlar için oluşturduğumuz logar bölümlerinin bu drenaj hattının içinde olmasıydı. Bu bizim birazcık zorladı. Bunu başta daha iyi planlamak faydalı olabilirdi. Yine şu anki aklımız olsa neleri iyi yapardık konusunda mıcırın arkasında direkt toprak koymak yerine balans malzemesi koyabilirdik. Bu daha iyi olabilirdi. Bir de temel seviyesindeyken, daha yani binanın ilk temelindeyken bu ısı yalıtımı, su yalıtımı gibi şeyleri yapabiliyorsanız o aşamada yapıp burayı tamamen kapatmak aslında inşaatın genel süreci açısından daha verimli bir zemin oluşturuyor. Ve yine beton işleriniz bitmeden eğer böyle bir şey yapsaydık belki binanın etrafında bu drenajın hemen üstüne 1 metrelik alanı direkt çesanla dönüp üzerine bir beton atardık. Böylece hem drenaj sistemimizi hem de binanın etrafını suyla ilişkisini kesmek adına mühürleyen bir sistem kurmak belki mantıklı olabilirdi. Siz de kendi projenizde bunlara dikkat edebilirsiniz.
Böylece toprak altında kalan işlerimizi büyük ölçüde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda bina içerisine giriyoruz. Sıvı altı elektrik, su tesisatı ve kara sıva detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bizi takipte kalın, hoşça kalın.